Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için tarçınlı, Hindistan cevizli, susamlı, muhteşem lezzetli bir kurabiye tarifim var. Alışılagelmişin dışında enfes lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu uyuma bayılacaksınız. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Dilerseniz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. 3 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Bir adet yumurtanın sarısını ekliyorum. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı tarçın ekliyorum ve bir tatlı kaşığı dolusu Hindistan cevizi ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla karıştırıyorum. 150 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Her zaman sağlık açısından tereyağıyla yapmanızı tavsiye ederim. Tarifimi bu aşamada izlerken beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Bu arada vermiş olduğum malzeme ölçülerinden toplamda 50 adet tarçınlı Hindistan cevizli kurabiyeler elde ettim. Tabii ki böyle lokmalık olarak hazırladığım için sayısı oldukça fazla çıktı. Büyük yaparsanız daha az çıkacaktır. Bir paket hamur kabartma tozu ekliyorum. 2,5 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Unumuzu lütfen her zaman söylediğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişiklik gösterebilir. Benim kullanmış olduğum bardak 200 mililitre ama ona rağmen gördüğünüz gibi 2,5 su bardağı unumu eklerken bile dikkatlice ekliyorum. Çok katı olmayacak kurabiye hamurumuz, çok cıvık da olmayacak. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayacağız. Bu kurabiyenin bu kadar lezzetli olabileceğine inanamayacaksınız. O kadar iddialıyım. Gerçekten durduramıyorsunuz kendinizi. Çekirdek gibi yedikçe yiyorsunuz. Bu arada gördüğünüz gibi kurabiye hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırladık. Hemen yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiye hamurumuzdan parçalar kopararak önce yumurta akına, sonra da kavrulmuş susama üst kısmını bulayalım. Bir yumurtanın sarısını kurabiye hamurumuzun içerisine eklemiştik. Akını da ayrı bir kapta üzeri için ayırmıştık. Şimdi bu aşamada kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi benim yaptığım ölçüler küçücük, lokmalık olarak hazırladım. İçerisinde kabartma tozu da olduğu için biraz daha büyüyecektir. O yüzden küçücük hazırlayabilirsiniz. Bit kurabiye diye geçen kurabiyeler var biliyorsunuz. Çörek otlu yapılıyor böyle küçük küçük. O şekilde, o boyutta, yani fındıktan çok az büyük olacak şekilde hazırlayalım. Sonrasında bu işleme devam edelim. Benim yaptığım boyutta hazırladığınız zaman 50 adet tarçınlı Hindistan cevizli kavrulmuş susamlı kurabiyeler elde edeceksiniz. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. İlk tepsim hazır. Kurabiyelerimize bu şekilde şekil verdikten sonra bir bıçak yardımıyla veya herhangi bir kurabiye aparatıyla kurabiyemizin ortasına çizik oluşturalım. Bu şekilde çizik oluşturduğunuz zaman görseli piştikten sonra çok güzel olacaktır. İddia ediyorum böyle bir kurabiye yemediniz, çok lezzetli. Yani tarçınla Hindistan cevizinin uyumuna bayılacaksınız. Kurabiye hamurunun kıyırlığını da çok beğeneceksiniz eminim. Lütfen bir kere de olsa bu kurabiyeyi deneyin ve yorum yazın. Yorumlarda buluşalım. Hepinizin yorumuna teker teker dönüş sağlıyor olacağım. İlk tepsimi bu şekilde 40 adet hazırladım. İkinci tepsimde de 10 adet kurabiye hazırlayıp pişirdim. Kurabiyemizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında yaklaşık 15 ila 20 dakika aralığında pişirelim. Bu kurabiyeyi kavrulmuş bir şekilde pişirdiğiniz zaman çok daha gevrek ve lezzetli oluyor. O yüzden ben 18 dakika kadar pişirdim. Üzeri ve altı güzelce kızarana kadar, kavrulana kadar pişirdim. Yakından da gördüğünüz gibi bu şekilde olduktan sonra fırından alabilirsiniz. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Bu arada hem ısırarak iç dokusunu göstermek istedim hem de ne kadar çıtır ve kıyır olduğunu en son çektiğim çatalla ezerek sizlere göstermek istedim. O şekilde de istiyorsunuz çünkü kıyır kurabiyelerde.
yakından izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım bu videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi lütfen yazınız. Çünkü bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Bu aşamayı da sesli bir şekilde kıyırlığını ve kıtırlığını dinlemeniz için iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.